Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sizlerden belki de en çok gelen isteği yapacağız. Cupcake yapacağız. Cupcake, sizler de bana katılacaksınızdır. Hem tadı hem de görüntüsü itibariyle gerçekten insana mutluluk veren bir tatlı. Bugün de öyle bir cupcake yapacağız ki hiç mutfağa girmemiş birinin bile kolaylıkla yapabileceği bir cupcake olacak. Cupcake ikiye ayrılıyor. Bir keki var altında, bir de üzerindeki kreması var. Biz bugün vanilyalı, sade bir kek hazırlayacağız. Üzerine de buttercream dediğimiz, aslında cupcake'lerin çoğunda kullanılan temel bir krema hazırlayacağız. Buttercream'i hazırlaması çok kolay, çok az malzemesi var ve değişik cupcake tariflerinde de kullanabilirsiniz. Malzemeleri sayacağım ama saymadan önce küçük bir not sizlere iletmek istiyorum. Biliyorum ki çoğunuzun evinde mutfak tartısı yok. Yorum bırakıyorsunuz, onları okuyorum, görüyorum. Ama ve ben de ondan dolayı malzemeleri sayarken hangi malzeme kaç su bardağına, kaç yemek kaşığına denk geliyor onları sizlerle paylaşacağım. Ama tatlılar genelde gramajlar konusunda çok hassastır. Bir yemek kaşığı fazla, bir yemek kaşığı az kaçarsa tatlınızda büyük değişikliklere yol açabilir. Ondan bu tarifi yapmadan önce ben mutfak tartısı almanızı tavsiye ediyorum. Gramajları birebir takip ederseniz mükemmel sonuca ulaşmayı garantilemiş olacaksınız. Şimdi ben malzemelerimi ikiye ayırdım. İlk önce kekimin malzemelerini sizlere sayacağım. Daha sonra da hazırlayacağımız frostingin yani kremanın malzemelerini size sayacağım. Kekle başlıyorum. 125 gram tereyağım var, yaklaşık 6,5 yemek kaşığı ediyor. Margarin de kullanabilirsiniz. 80 gram pudra şekerim var, 8 yemek kaşığı ediyor. 80 gram toz şekerim var, 4 yemek kaşığı ediyor. 2 adet yumurtam var, 1 yemek kaşığı suyum var. 170 gram unum var, 1 su bardağı ediyor. 1 paket kabartma tozum var. 125 gram sütüm var, yarım su bardağı ediyor. 1 çay kaşığı tuz kullanacağım. 2 yemek kaşığı damla çikolata kullanacağım. Kullanmasanız da olur. Ve de 1 çay kaşığı vanilya özütü kullanacağım. Vanilya özütünü büyük süpermarketlerde, aktarlarda bulabilirsiniz. Eğer bulamıyorsanız 1 adet vanilya çubuğu kullanabilirsiniz. Ya da yerine 1 paket vanilin kullanabilirsiniz. Şimdi de kremanın malzemelerine geçelim. 110 gram tuzsuz tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5,5 yemek kaşığı ediyor. 350 gram pudra şekerim var. 1 su bardağı artı 1 çay bardağı ediyor. Bir tane yumurtanın sadece beyazını kullanıyorum. 1 çay kaşığı yine vanilya özütü kullanacağım. Eğer vanilya özütü kullanmak istemiyorsanız 1 adet çubuk vanilya ya da 1 paket vanilin kullanabilirsiniz. Bir tane şöyle 50 gramlık beyaz çikolatam var. Bunu en son üstüne süslemek için kullanacağım. Yine süslemek için pasta süsüm var. Ve de biraz 1 çay kaşığı kadar da kırmızı gıda boyası kullanacağım. Kremanın üzerine renk katmak için. Eğer gıda boyası kullanmaktan çekiniyorsanız kesinlikle kullanmanıza gerek yok. Ben bunu Migros'tan aldım. Siz de büyük süpermarketlerde bulabilirsiniz. Farklı renkleri de var. 2 rengi de karıştırabilirsiniz. Cupcake süslerken aslında her şey tamamen sizin hayal gücünüze kalıyor. Şimdi ilk işlem olarak şöyle şunları iteyim. Keki yaparak, cupcake'in kekini yaparak işleme başlıyoruz. Tereyağım oda sıcaklığında, aslında kullandığım bütün malzemeler oda sıcaklığında. Tereyağımı şöyle bir karıştırma kabına alıyorum. Ve de üzerine hem pudra hem de toz şekerimi koyuyorum. Bu tarifi tamamen pudra şekeriyle de yapabilirsiniz ama ben yarı yarı yapmayı tercih ediyorum. Çünkü toz şeker cupcake'in dışına biraz daha çıtır kıtır bir lezzet katıyor. O lezzet benim hoşuma gidiyor. Şöyle pudra şekerimi de koydum. Şimdi mikserimi alacağım ve ikisini güzelce çırpacağım. İlk önce en az hızda çalıştırıyorum. Biraz karışıklarını görünce gitgide hızlandırarak iyice çırpacağım. Tereyağı ve şekerim güzelce karıştı. Şimdi onu şöyle koyayım. Ben de bu sırada yumurtaları ekleyeceğim ama yumurtaları eklemeden önce şöyle suyumuzu yumurtaların içine döküyoruz ve bir çatal yardımıyla onları çırpıyoruz. Su yumurtaların daha kolay açılmasına sebep oluyor. Ondan dolayı su ekliyoruz. Şimdi yumurtalarımı çırpacağım. Beyazıyla sarısı iyice karıştırınca onları da karışımıma ekleyeceğim. Şimdi yumurtamın da toz şeker ve tereyağın içine şöyle karıştırarak katıyorum. Şimdi biraz daha çırpacağım. Her şey karışınca kalan malzemelerimi ekleyeceğim. Yumurtalarımı da yaklaşık 1 dakika karıştırdım. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Aslında cupcake'leri yaparken çok fazla kabarmalarını istemiyoruz. Neden kabartma tozu ekliyorsunuz diye sorarsanız
Kabartma tozu kekin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Şöyle bir paket kabartma tozumu da ekledim. Ve de bir çay kaşığı vanilya özütümü ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar vanilya özütü yeterli olur. Eğer vanilya özütünüz ya da normal vanilyanız, çubuk vanilyanız yoksa normal vanilin de kullanabilirsiniz ama vanilin aroması biraz daha zayıf kalacaktır. Şimdi tekrar her şey iyice karışıncaya kadar karıştırıyoruz. Yaklaşık 1 dakika her şeyi güzelce çırptım. Zaten bu tarifte cupcake yaparken mikser en iyi arkadaşınız, onu şimdiden söyleyeyim. Şöyle bir kıvam aldı. Şimdi sütümü ekliyorum. Bir kere de sütle birlikte çırpacağım. Ondan sonra damla çikolatalarımı ekleyeceğim ve cupcake'imizin kek hamuru hazır olacak. Evet, hamurum tamamdır. Şöyle mikserin ucunda kalanları da temizleyeyim. Kıvamı, cupcake hamurunun kıvamı böyle olmalı. Yani ne çok sıvı ne de çok katı bir kıvam. Bu kıvamı gördüğünüz anda hamurunuz hazır demektir. Şimdi ben damla çikolatalarımı da ekleyip karıştıracağım. Artık bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Damla çikolata eklemeseniz de olur. İsterseniz portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze, damak zevkinize göre bu hamuru zenginleştirebilirsiniz. Damla çikolatalarım da güzelce hamurumun içine karıştı. Şimdi artık spatulamı bir köşeye alacağım. Bir kepçe yardımıyla cupcake kalıplarımın içini dolduruyorum. Çok fazla doldurmak istemiyoruz çünkü cupcake'imizin çok fazla kabarmasını istemiyoruz. Üzerine frosting ile süsleyeceğimiz için fazla kabarırlarsa işimiz çok zorlaşır. Ondan kalıbın bir parmak altına kadar doldurmanız yeterli olur. Şimdi ben geri kalan bütün cupcake kalıplarımı hamurumla dolduracağım. Ben kek karışımının hepsini cupcake kalıplarına koydum. Ben kağıt cupcake kalıbı kullanıyorum çünkü servis etmesi çok daha kolay oluyor. Kağıdı ile birlikte servis ediyoruz. İsterseniz silikonda kullanabilirsiniz. Şimdi cupcake'leri 180 derecede önceden ısıttığımız fırında 15-17 dakika arası pişireceğiz. Ben fırından aldıktan sonra pişince nasıl gözüktüklerini sizlere göstereceğim. Fırınınızın önemli bir nokta, fanını kapatın, alt üst çalışsın, fansız olsun. Çünkü fanın yarattığı hava akımı cupcake'lerinizin pişerken sağa sola oynamasına neden olacaktır. Şimdi onları fırına atıyorum. Cupcake'lerim 180 derece fırında benim tahmin ettiğimden biraz daha uzun süre kaldılar. Tam 19 dakikada piştiler. Siz de 15 dakikadan sonra kontrollü gidin. İyice piştiklerine emin olun fırından almadan önce. Ben onları fırında aldım ve hızlıca soğumalarını istiyorum. Ondan dolayı fırın kaplarından dışarı çıkarıp şöyle bir tahtanın üzerine aldım ve onları soğumaya bıraktım. Mükemmel çıktılar fırından. Yapacak hiçbir işlem yok şu anda ama eğer her zaman böyle çıkmıyor, ben yapınca da her zaman böyle çıkmıyor. Bazen üzerlerinde kabarıklık olabiliyor, sağa sola dolu kabarıklık olabiliyor. O zaman şöyle küçük bir bıçak yardımıyla onu keserek düzleştirebilirsiniz. Bu sayede süsleme yaparken, kremayı koyarken işimiz çok daha kolay olmuş olur. Cupcake'in piştiğini nasıl anlayacağız? Hemen size onu da göstereyim. Şöyle cupcake'lerin etrafında biraz renk aldığını görürseniz ve ortasına bastırdığınız zaman ortası sert bir şekilde, yani yumuşak ama eliniz içine girmeyecek bir şekilde ise cupcake'leriniz pişmiş demektir. Şimdi sıra frostingimizi yapmaya geliyor. Yine bir karıştırma kabımızı aldık. Mikserim yanımda. Gerçekten bu tarifte mikseriniz en iyi arkadaşınız. Şöyle oda sıcaklığındaki tereyağımı karıştırma kabına alıyorum. Bayağıdır dışarıda olduğu için artık iyice yumuşadım. Sizinki de öyle olacaktır. Ve de pudra şekerinin ilk önce bir kısmını ekliyorum. Hepsini değil. Şöyle bir çay bardağı olanı ekliyorum. Şimdi bunları mikserle biraz çırpacağım. Biraz karışıklarını görünce geri kalan malzemelerimi ekleyeceğim. Bir çay bardağı pudra şekerimle tereyağı iyice karıştı. Şimdi geri kalan bütün malzemelerimi karıştırarak ekliyorum. İlk önce geri kalan pudra şekerini ekliyoruz. Pudra şekerim de iyice karıştı. Böyle topak topak bir görüntü oluyor. Zaten böyle olması gerekiyor. Şimdi bir tane yumurta beyazını ekliyorum. Yine karıştırarak ekliyorum. Ve de en son olarak bir çay kaşığı kadar vanilya özütü ekliyorum. Yine bir paket vanilin kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini 15 dakika çırpacağım. Eğer ayaklı mikseriniz varsa ayaklı mikser kullanın. En azından 15 dakika burada durmanıza gerek kalmaz. İşiniz biraz daha kolaylaşır. 15 dakika sonra iyice koyu kıvamlı cupcake'lerin üzerine sürebileceğimiz bir krema elde edeceğiz. O zaman size göstereceğim. Ben frostingimi tam 15 dakikadır çırpıyorum.
Eğer sizin el mikseriniz yeterince kuvvetli değilse frostinginizi çırpmanız bittikten sonra bir 5-10 dakika buzdolabına atıp biraz da orada sertleşmesine izin verebilirsiniz. Ayaklı mikserlerde ve güçlü el mikserlerinde böyle bir problemle karşılaşmayacaksınızdır. Ama olabilir. O zaman da çözümü çok kolay. Buzdolabında biraz bekletiyoruz. Ben her şeyi çırparken şöyle tabağın, kasenin yanına sıçrayanları bir spatula yardımıyla düzeltip tekrar içine kattım. Şimdi size frostingin kıvamını da göstereceğim. Şöyle bir spatulayı aldığınız zaman şöyle çeviriyorsanız bunun akmaması gerekiyor. Yani koyu kıvamlı, katı bir krema olması gerekiyor. Şöyle vurduğunuz zaman, biraz da gitti, akması doğru olanı. Şöyle onu sileyim. Şimdi frostingimiz hazır. Onu şöyle bir köşeye alalım. 2 tane sıkma torbam var. Bir tanesini beyaz, hiç katkı maddesiz, gıda boyasız frostingle yapacağım. Diğerinde kırmızı gıda boyası katacağım ve kırmızı bir krema elde edeceğim. Ben böyle kumaş bir sıkma torbası kullanıyorum. Çünkü bunları annem bana hediye almış. Ama bunların plastik olanları satılıyor. Onları kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü onları kullanıp atıyorsunuz. Bunları çok fazla kullanınca içindeki yağ temizlenmiyor ve bir yerden sonra bakteri üretmeye başlıyor. Ben daha yeni kullanacağım için böyle bir problem olmayacak. Bir tane su bardağı alıyorum. Sıkma torbamı şöyle koyup çevirerek bardağa giydiriyorum. Bu şekilde frostingi koymam çok daha kolay oluyor. Şimdi şu frostingin yarısını spatula yardımıyla koyuyorum. Şöyle koydum. Şimdi bunu bir köşeye alıyorum. Şu geri kalan kremamı önüme aldım. Bir çay kaşığı kadar gıda boyası ekliyorum. Gıda boyasının farklı renkleri de satılıyor. Gıda boyası eklerken önemli olan yavaş yavaş eklemek. Yani rengine bakın. Eğer size yeterince kırmızı gelmezse o zaman biraz daha ekleyin ya da herhangi kullanacağınız farklı bir renk. Şöyle spatula yardımıyla onu karıştırıyorum. Bence biraz daha ekleyebilirim. Şu an biraz pembemsi gözüküyor. Tamamen sizin sevdiğiniz, kullanmak istediğiniz renge göre süsleyebilirsiniz cupcake'lerinizi. Genelde cupcake süslemelerinin hepsinde gıda boyası olur. Bence bu renk gayet güzel. Şimdi ben bunu da diğer hazırladığım sıkma torbama koyacağım. Biraz daha karıştırıp tamamdır. Biraz pembemsi kaldı. Tam kırmızı olmadı ama benim hoşuma gitti. Ondan daha fazla boya eklemiyorum artık. Yine spatula yardımıyla ilkine uyguladığımız gibi şöyle koyuyoruz. Şimdi ben ilk önce kırmızı kremayı kullanacağım. Önüme bir tane şöyle, hatta şunu da alayım. Bir tane cupcake'imi aldım. Bunu artık bardaktan çıkarabilirim. Çıkarıyorum. Gıda boyasını da önümüzden alayım. Şöyle bastırarak kremanın hiç arasında hava boşluğu kalmayacak şekilde en uca doğru gelmesine izin veriyoruz. Eğer arada hava boşluğu kalırken, süslerken bir anda krema biter. O zaman sizin için daha zor bir durum olur. Eğer süslerken bir hata yaptıysanız her zaman durabilirsiniz. Spatula ile kremayı yine sıkma torbasına alın ve süslemeye devam edin. Şöyle tuttuk. Sıkma torbasını iki elimize birden kullanıyoruz. Şöyle sıktık. Zaten ucundan da gelmeye başladı. Ben yıldız uç kullanıyorum. Eğer yıldız uç genelde bu gül şeklini verdiğimiz süsü yapar. Yıldız uç bence yeterlidir. Bunlara duy deniyor. Eminönü'nde bulabilirsiniz. Ya da büyük ev eşyaları satan marketlerde de satılıyor. Şimdi içeriden başlayarak şöyle dışarıya doğru süslüyoruz. Eğer cupcake'iniz soğumamışsa krema hemen kendini bırakır ve erir. Ondan yapmadan önce cupcake'in soğumasına izin vermeniz gerekiyor. Şöyle tamamen çevriliyor. Evet, ilk cupcake'imiz hazır. Gördüğünüz gibi süslemek bu kadar kolay. Şimdi de bir tane beyaz frostingli olanı yapalım. Yine şöyle bardağımdan çıkarayım. Eğer bardağa koymadan doldurmaya çalışırsanız çok zorlanırsınız. Ondan bardak çok pratik bir çözüm. Şöyle yine biraz aşağı doğru itiyorum. Yine yıldız uç kullanıyorum. Bu bir önce kullandığım yıldız uça göre biraz daha kapalı. Yani biraz daha ince çıkacak. Şunu alayım bu sefer. Şunu da önümden kaldırayım. Tamamen aşağı doğru indi kremam. Ucunda görüyorum. Şöyle çevirdim.
Bu elle hafif bastırıyorum, bu elle de yön veriyorum. Tam ortadan başlayarak, şöyle etrafından dolandırarak yine bu cupcake'imi de bu sefer beyaz ve daha ince uçlu bir duyla süslüyorum. Ve tamamdır. Bunu da bir köşeye aldım. Şimdi kalan bütün cupcake'lerimi gösterdiğim şekilde süsleyeceğim. Ben cupcake'lerimin hepsini frostingle kapladım. Biraz frostingim kaldı. Bizim yaptığımız frosting tarifi 8 cupcake'lik. Ben bir tanesini fırından çıkınca eşime kaptırdığım için şu an önümde 7 tane cupcake'im var. En son pembe ile beyaz kremayı biraz karıştırdım. Şöyle pembeli beyazlı bir krema elde ettim. Siz de bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben bugün çok klasik, çok bilinen bir uç olan yıldız uçu uyguladım ve gül şeklinde bir süs elde ettim. 1001 tane farklı uç var. Siz de istediğinizi alıp deneyebilirsiniz. Farklı şekiller, farklı süslemeler elde edebilirsiniz. Şimdi ben pembe cupcake'lerimin üzerine beyaz çikolata rendeleyeceğim biraz. Beyaz cupcake'lerimin üzerine de biraz pasta süsü koyacağım ve onları biraz renklendireceğim. Şöyle ilk cupcake'imi bir rende yardımıyla beyaz çikolatayı üzerine rendeliyorum. Ve cupcake'lerimiz hazır. Gördüğünüz gibi hazırlaması son derece aslında basit. Sadece dikkat etmek gereken birkaç tane nokta var. 1. Gramajları tutturmak, dikkat etmek lazım. 2. Çırpma işlemini doğru yapmak lazım. Yani ne çok az çırpacağız ne de çok fazla çırpacağız. Ben cupcake'lerimin hepsini pembe olanları beyaz çikolatayla, beyaz olanları da pasta süsüyle süsledim. Beyaz olanların üzerine biraz da sütlü çikolata tıraşladım. Biraz daha güzel gözüktüler bence. Şimdi bir tanesi de önüme aldım. Onu tadacağım izninizle. Şöyle içini göstermek istiyorum. Keki yumuşacık. Zaten dokununca da belli oluyor. Şimdi bunu da tadacağım ben. Gerçekten muhteşem. Keki çok güzel. Bence damla çikolata çok yakışıyor. Arada sürpriz olarak ağzınıza geliyor çikolatanın tadı. Frosting'i yine çok güzel olmuş. Zaten bu buttercream frosting çok meşhur, çok yaygın bir frostingdir. İstediğiniz her türlü kek tarifinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İkisinin uyumu, kekle frostingin uyumu da bence mükemmel. Umarım siz de bu tarifi denersiniz. Resimlerinizi heyecanla bekliyorum. Bakalım sizin cupcake'leriniz nasıl gözükecek, onları nasıl süsleyeceksiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.